Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Uzun zamandır beklenilen video sonunda geldi. Bugün ileri seviye kahraman donanımı taktiklerini size anlatacağım. Kahraman donanımlarını hangi aşamaya nasıl yükseltmeliyiz? Bunu detaylı bir şekilde size atmıştım. Herhalde kanalımızda en çok izlenen videolardan bir tanesi de iki tanesi o videolardır. Bir tıklasana kahraman donanımlarına Musab. Bugün Musab'ın hesabından size ileri seviyede kahraman donanımlarını ne yapmanız gerektiğini anlatacağız. Bir sağa gel. Şimdi önceki videolarımızda kahraman donanımı ya da esans taşı Whiteout Survival diye yaratırsanız zaten kanalda benim videom çıkacaktır arkadaşlar. Bu şekilde işte sarılar kırmızıya gelene kadar ya da oyun başındaysanız gri, mavi, yeşil, mor, turuncuları falan nasıl hangi sırasıyla yükselteceksiniz? Hangi sırayla esans taşı basacaksınız? Size bunu anlatmıştık. Ama kafa karıştıran bir nokta vardı. Tamam kırmızı oldu. Bunlar bu seviyeye geldi. Artık burada doğru bir şekilde nasıl yükseltebiliriz? Telegram, Discord, WhatsApp hatta bana Instagram'dan gelen özel soruların %90'ı bu konuyla alakalı ki doğal olarak oyundaki en değerli şey kahraman donanımları ve bildiğiniz gibi kahraman donanımları kırmızı olduktan sonra artık sıfırlayamıyorsunuz. O yüzden hata kaldırmayan bir konu. Hadi gelin kahraman donanımlarının ileri seviye videosunu hep birlikte giriş yapalım. Siz de o sayede o sırada çok özür dilerim. Videoyu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Şimdi arkadaşlar her biri ilk başta söylediğimiz şey neydi? Piyade donanımında eldiveni kırmızı 20 yapın, kemeri kırmızı 19 yapın dedik. Buradaki amacımız neydi? Ben size şunu yapın bunu yapın deyip size ezbere konuşmak istemiyorum. Yaptığımız şeyin mantığını anlatayım ki yarın öbür gün herhangi bir videoya ya da herhangi bir insana ihtiyacınız olmadan bunun mantığını kavradığınızda kendiniz yeni bir şey gelse bile istediğiniz gibi yükseltebileceksiniz. Yani size bir nevi balık tutmayı öğreteceğim bu videoda diyeyim. Şimdi şu kısma geleceğiz. Piyadenin eldivenine bir tıkla Musab. Piyadenin eldiveni neden öncelikle artı 20 yapıyoruz? Şimdi bunların seviyesini TP basıp yükselttiğimizde seviyesi her seferinde arttığında buradan piyade sağlığı alıyoruz. Piyade sağlığı %145'e kadar mesela artı 39 seviye ve seviye 11 esansta ulaşmış. Piyade savunması artı 20 almışız aşağıda. Oradan da artı %20 piyade savunması alıyoruz. Bazı arkadaşlar bunu yanlış anlıyor. Ben bunu artı 20 yaptım sizin dediğiniz gibi. İstatistiklerimi kontrol ettim. %20 benim istatistiklerim artmadı falan diyorlar. Arkadaşlar buradaki artı 20 şu kısmı arttırıyor. Göster Musab bize nereye arttırdığını. Onu 20 yaptığınız anda niteliklere geliyorsunuz. Sağ tarafa tıkladığınızda 3 çizgiye piyade savunması diyelim ki 830 sa artı 20 yaptığı için Musab 850 oluyor gibi düşünün. Yani direkt o Evet. piyadenin piyade savunması niteliğini arttırıyor. O donanımı çıkarıp farklı bir piyadeyi taktığınızda direkt 12 yükselecek. Mantığı bu şekilde. Bunu bir önce kafamıza oturtalım. Şimdi tekrardan piyadenin Şöyle eldivenine gel. gösterebiliriz. Evet Şöyle deneyelim. 830'a düştük. 30'a düştü. Direkt bu şekilde oranı yükselttiğini anlayacaksınız. Şimdi tıkla. Bizim buradaki ana hedefimiz ne? Şimdi düşük yatırımlı, orta yatırımlı, balina şu bu falan her şeyi geçiyorum abi. Herkesin temel mantığı aynı olmak zorunda. Buradaki kafa karıştıran zor olan şey şu aslında. Elinizdeki malzeme, biriktirdiğiniz malzeme çok değerli. Bazı arkadaşlar bana soruyor burada hangisini yükseltelim? Kimine diyorum ki kemeri 60'a git diyorum. Kimine diyorum ki işte eldiveni şuna götür. Bazen arkadaşlar bana soruyor ona farklı bir şey diyorsun buna farklı bir şey diyorsun. Abi çünkü adam düşük yatırımlı elinde birikim yapmış 2-3 ay boyunca. Muhtemelen onları bastıktan sonra bir 2-3 ay daha hiçbir şey basamayacak. O sayede o sırada ben şey diyorum. Bu adama öyle bir donanımını bastıralım ki 2-3 ay boyunca bu adamın maksimum verimi sağlasın. Elinde hani boş boş durmasın. Gidip bir yere basıp ondan sonra paket alma ihtiyacı olmasın. Tamamen bunun için aslında size mantığını anlatacağım. Şimdi abi eldivene tıklan. Bizim ilk hedefimiz aslında piyadede eldiven. Bunu 20 seviyede getirdiğinizde %20 savunma veriyor. Bunun 60'ından bir şey alamazsınız. Yani saldırı alıyorsunuz. Piyadenin saldırısı ve öldürücülüğü çöptür arkadaşlar. Bakın o kadar söylüyorum. Hiçbir işe yaramaz oyunda. Şimdi şöyle in aşağı tekrar. Kafana göre sağ sol yukarı yapma in aşağı. Şimdi 20 piyade savunmasını aldınız tamam mı? Buradaki ikinci hedefimiz ne abi? 59'a götürmek. Bunu 59'a götürdüğünüz aşamada sağlığı maksimum seviyede yükseltmiş olacaksınız. TP'leri bastığınızda sağlık artacak sonuçta. Bunu ikinci hedefiniz ne oluyor abi? Piyade savunmasının yüzünü almak. Abi bu düşük yatırımlı bir oyuncu için erken aşamada hayal gibi bir şey. Ya gerçekten hayal gibi bir şey. Çok zor bunu yapabilmeniz. O yüzden size şöyle bir şey söyleyeceğim. Kemere geç abi. Geldim. Kemere tıkladığında da kemer bildiğiniz gibi TP'sini yükselttiğinizde sağlık yükseltiyor. Bunun 20'sini almıyorduk. Ne yapıyorduk?
Piyadenin eldiveninin 20'sini alıyorduk. Bunu da 19'da bırakıyorduk. 19'da bırakma ya da 59'da bırakma muhabbeti şu. Tamam gidip saldırıyı alın. Sonrasında yükseltirsiniz falan ama oraya kullandığınız mitrili ben boşa kullanmanızı istemiyorum. Belki oraya kullanacağınız mitrili gidip nişancının öldürücülüğüne basıp saldırı alırsınız. Farklı bir yerde kullanıp en azından işe yarar bir şey alırsınız. Bunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Şimdi burada diyelim ki piyadenin eldivenini 20 yapıp bıraktınız. Sonra ilk hedefiniz ne olacak abi? Piyadenin kemerini 60 yapmak. Çünkü 60 yaparken hem sağlığını yükseltiyorsunuz. Gördüğünüz gibi 205'e kadar yükselmiş. 79'da. Aynı zamanda 60 yaptığınızda da piyadenizin temel niteliği %30 ekstra savunma alıyor. Bu bizim alabileceğimiz şu an için düşük yatırımlar için en ideal şey aslında. Bunu yaptıktan sonra Musab ne yapabilir? Gidip zaten 60 yapmış. 60 yaptıktan sonra esans basmasına gerek yok. Şunu bunu yapmaya gerek yok. Sadece TP'si varsa, elinde fazla birikim varsa tutup 79'a gidebilir. Niye 80 yapmamış bu adam? Çünkü arenada kahraman saldırı artışı veriyormuş. Yemişim arenada verdiği %15 kahraman saldırı artışını. Oraya gidip 80. aşamada kaç tane mitril veriyor, kullandırtıyor sana? Bir göster abi. 40 tane mitril 40 tane. istiyor. Tekini 230 liradan 10 hesaplayın tane abi. 10 tane de kahraman donanımı istiyor ve 14. seviyede esans taşı istiyor. Abi gidip basmayacaksınız tabii ki. Dön abi. Bu senaryoda ne yapabiliriz mesela? Geri gel. kadar esans taşı 4 tane de ayrıca burada kıyafet veriyor. Aynen öyle. Gerekiyor. Çık buradan bir geri gel. Mesela bu durumda ne yapabilirim Musab abi? Tutup eldiveni 59'a götürebilir mesela. 40 yapar oradan sağlığı alabilir. Kemerde son nokta 99'dur arkadaşlar düşük yatırımlı oyuncular için. Ne yapacaksın abi? Sağlıkta kemerde yükleneceksin. 79'dan sonra 99'a gidip maksimum sağlığı alacaksın ve orada bırakacaksın. Neden Musab? 99'da Çünkü bırakıyoruz. saldırı veriyor. Aynen Ve öyle. Ve işimize siz yaramıyor saldırı. 50 tane mitril kullanıyorsunuz, 10 tane kahraman parçası kullanıyorsunuz ve bunun esansını yanılmıyorsam 15 yapmanız gerekiyor abi. Evet, İnanılmaz 15 yapar. masraflı. O yüzden bunu 99'da bırakacaksınız. Şimdi tıkla bir tane ekrana. Burada ayakkabıyı 20 yapmış Musab. Bunu yapmasının sebebine bir tıklayalım bakalım. Bunun TP'sini yükselttikçe Musab öldürücülük yükseltiyor. Öldürücülük bir işimize yaramıyor. Ama gidiyor 20 seviyesinde piyade savunması %20 alıyor abi. Bu Musab için iyi mi? Abi okey, iyi, güzel. Ben bunu çok faydalı bulmuyorum. Dediğim gibi öldürücülüğü yükselttim. Bu zamana kadar TP bastı. Bence hiçbir işe yaradığını, o öldürücünün hiçbir işe yaradığını düşünmüyorum açıkçası. Tamam, ekstra artı 20 kahramana piyade savunması ekledi. Okey, güzel. Ben bunu çok tavsiye etmiyorum. Tavsiye etmeme sebebi onun yerine sağlık olanları yükseltirim. Ama düşük yatırımlı oyuncularda belli bir süreden sonra şu sıkıntı olmaya başlıyor abi. Diğerlerinin seviyesini işte 79'a kemeri getirdi. Diğerini 60'a 70'e getirdi. Abi ne TPS oluyor hesapta. İşte onları yükseltemediği için elinde çok fazla mesela esans taşı birikiyor. Diyor ki ben bu esans taşlarını neye basayım? Yine en faydalı öyle durumlarda basabileceği en mantıklı şey bu. Ama dediğim gibi artık o noktaya girdiğinizde böyle bir kafa karışıklığı yaşıyorsunuz. Lan ben Çağrı'nın dediklerini yaptım ama bu saatten sonra ne yapacağım diyorsunuz. Tam olarak o zaman yapmanız gereken şey ayakkabıyı 20 yapmak. Peki yapmamanız gereken şey ne? Musab, yapmaman gereken şeyi ve senin yaptığın şeyi göster abi. Gözlüğü kırmızıya Tamamen getirmek. keyfi yaptım bunu. Bu bomboş iş abi. Açık konuşayım, bu Hiçbir işe bomboş iş. yaramıyor. Yani bu 60 oyunda yapana kadar hiçbir işe yaramıyor. evet, ve bunu 60 yapmak saçma sapan bir şey abi. Yani Aynen öyle. kesinlikle tavsiye Böyle etmiyorum. kalacak bu. Ben sana açık konuşayım. Ben düşük yatırımlı. Şu an yeni başladım hesapta. Ben buna ne esans basarım, ne bir seviye TP basarım, ne bir şey yaparım abi. 20 seviye sarı renkte bırakırım arenada belki bir işe yarasın diye 20-30 seviye. Bak sıfır esans. Onu bile basmam. O kadar söylüyorum sana. Musab gitmiş buraya 550 tane esans basmış. Şunu bunu basmış. Keyfi diyor. Bilmiyor oyunu. Siz Musab'a bakmayın. Şimdi peki aynı şekilde nasıl olacak? Nişancı ve mızrakçı. Dön abi herhangi birine. Tamam, nişancının üstünden anlatalım abi. Mızrakçı için de zaten bildiğiniz gibi hemen hemen aynısı geçerli. Sadece ufak bir şey olacak. Bir de videonun sonuna doğru nişancı ve mızrakçıyı anlattıktan sonra hesabınızda mesela piyadeyi şuraya getirin bırakın, sonra nişancıda şuna geçin, sonra mızrakçıda buna geçin diye tavsiyelerde de bulunacağım. Onu unutmadım, merak etmeyin arkadaşlar. O sırada siz videoyu beğenin. Biz de hemen bir soluklanıp nişancıya başlayalım. Şimdi nişancıya geldiğimizde ise arkadaşlar aynı şekilde gözlüğü eldiven gibi düşünün. Ayakkabıyı ise kemer gibi düşünün piyadedeki. Yani gözlükte 20 yapacağız. Ayakkabıyı 19'da bırakacağız. Çünkü gözlüğü 20 yaptığımızda yukarıdaki öldürücülük artarken 20 yaptığımız anda nişancı saldırısı %20 artacak ama kahraman saldırısı. Buradan hedefimiz yine maksimumda nişancı saldırısı 100 abi, yani 100. seviyede. Aynı şekilde ayakkabıya geldiğimizde ise
Bunu mesela 20 yaptık aldık. Bunu 19 bırakmıştık. Sonra sağlam bir birikim yaptık ileride. Döndük ve bunu ne yaptık abi? Direkt 60'a götürdük. 60'ını aldık. Sonra Musab'ın piyadede yaptığı gibi bunu tutup 79'una götürebilirsiniz. TP'leriniz fazladan birikirse. Sonra tekrardan şeye dönebilirsiniz. Gözlüğe dönebilirsiniz. Burada yine dediğim gibi kafa karışıklığı durumu oldu. İşte malzemeleriniz birikti, geri kaldığınızı hissediyorsunuz falan. O zaman ne yapacaksınız abi? Esanslarınızı basacaksınız, kemere basacaksınız. Kemerde artı 20'yi aldığınızda şu an Musab'da gösteremiyoruz ama ne yapıyorsunuz abi? Artı 20'ye nişancı savunması alıyorsunuz. Bu yine bir nevi Nişancı saldırısı. ya çok özür dilerim. Nişancı saldırısı alıyorsunuz. Yükseltirken de nişancı sağlığı alıyorsunuz. Bu yine bir nevi bence piyadeye ve mızrakçıya göre daha iyidir. Çünkü piyadede yükselttiğinizde abi diğer şeyde ne alıyordunuz abi? Saldırı alıyordunuz. Pardon. Öldürücülük Öldürücülük aldı. alıyordunuz ve bir işinize yaramıyordu. Ama buradan aldığınız sağlık sizin her türlü işinize yarıyor ve 20 yaptığınızda esansı da bastığınızda saldırı artı saldırıda işinize yarıyor. Ama dediğim gibi en önemli olan ayakkabı ve gözlük. Bunun da çöp olan eldiveni arkadaşlar. Bence bunun eldivenini yükseltmeyin. Tamam nişancılar arkada hasar yiyebiliyor ama öncelikle şu gözlüğü, ayakkabıyı en son kemeri o aşamaya getirdikten sonra ve diğer gözlük ve ayakkabıyı fullledikten sonraki düşüneceğiniz şey eldiven olacak. Yani piyadenin gözlüğü nasıl çöpse nişancının da eldiveni çöptür abi. Şimdi sırada mızrakçımız var. Mızrakçımıza geldiğimizde birebir her şey aynı şekilde nişancı gibi aynı şeyler geçerlidir arkadaşlar. Sadece şöyle bir faktör var. Bence bunun gözlüğünün 20'sini almayın. 20'sini aldığınızda pardon çok özür dilerim çok gözlük dedim. Her şey geçerli. Dur yine tekrar söyleyeyim de kafa karışıklığı olmasın. Bunun yine ayakkabısının 60'ını alacaksınız. Gözlüğünün 100'ünü alacaksınız. Bir önceki nişancıyla aynı. Tekrar aynı cümleleri kurup durmayayım. Bunun kemerinin 20'sini bence almayın. Esansınız olsa da kafanız karışsa da bence almayın. Bu sebepten dolayı mızrakçılar savaşlarda hasar yemezler. Burada boşu boşuna esans, TP, carçurt malzemelerinizi kullanmayın abi. Gidin onun yerine piyadenize ya da nişancınıza bu malzemeleri kullanın. Eldiven yine çöpün çöpü. Eldiven çöp derken kemer de çöp aslında. Mızrakçı da direkt bu Musab'ın bastığı 7 esans çöp. Ben açık konuşuyorum. Ben Musab'ın yerinde olsaydım o 7 esansı sıfırlardım. O esansları bir yere kullanmaya çalışırdım. Hiçbir işine yaramıyor şu an esans. Tamamen Musab şu an şey olarak düşünüyor onu. Lan 7 tane bastım şimdi bunları yapsam yarısını iade alacağım. Esanslar çöpe gidecek. Hiç almasa 10 tane esans alsa bile bence daha iyi. Bu benim şahsi görüşüm. Yine de Hı. tabii ki takdir yüce milletimindir. Şimdi bu konuyu da geçtik. Peki sıralamayı ben olsam nasıl yükseltirdim? Şimdi burada yine kafa karıştıran bir şey var. Oğlum ne kadar çok kafa karıştıran şey var ya. Ya arkadaşlar size doğru net Detay. bilgi vermeye çalışıyorum da. Şimdi sıkıntı ne biliyor musun kanka burada? Oyuncuların en çok zorlandığı konu aslında şu. Karar vermeleri gerekiyor. Şimdi bu oyunda doğru dizili şu bu falan diye bir şey yok. Farklı farklı asker oranları var. Herkesin farklı kahramanı var. Herkesin oynamak istediği bir build dediğimiz bir diziliş şekli var abi. Şimdi kimisi bak şu tartışılmaz oyunda. Herkesin piyadesi tılsımlarda da şef donanımlarında da kahraman donanımlarında da önde gitmek zorunda. Bu herkes için geçerli. Ama herkes için geçerli olmayan şey şu. Kimisi nişancısını çok önde götürür piyadeden sonra ikinciyi nişancıya ağırlık verir. Kimisi 60-40 oynar piyadeden sonra mızrakçıya eşit şey götürür ağırlık verir. Kimisi de 50-30-20 formasyonu oynamak ister abi. Piyadeyi önde götürür onun arkasında nişancıyı yükseltir onun arkasında da biraz mızrakçıyı getirir. Şimdi arkadaşlar ben size bunun mantığını anlatmaya çalışacağım. Siz kendi oynayış tarzınıza göre doğru bir şekilde yükseltmeler yaparsınız. Şimdi ekrana şu şekilde benim yaptığım tabloyu göstereceğim. Bunu tamamlamadım. Ya çünkü inanılmaz fazla faktörler var. Şimdi size şunu söyleyeceğim. İlk başta dedik ki sıralama olarak, mantık olarak anlatıyorum. Piyade eldiveni 100'e yükseltin. 20'sini alın. Artı 20 savunma alın. Piyade kemer 100 artı 19 yapın. Buradan sağlığa kadar gidin bırakın. Sonra nişancı gözlüğe gidin. 20, 100 artı 20 yapın. Hem öldürücülük hem artı 20 saldırı alın. Aynı şekilde mızrakçı da geçerli. Sonra piyade önde olacağı için piyadenin kemerine dönüyoruz. Piyadenin kemerini 60'a götürüyoruz ve %20 pardon %30 savunmasını alırken aynı şekilde sağlığı yükseltiyoruz. Şimdi burada bazı faktörler devreye giriyor. Size biraz önce anlattığım şey tam olarak buydu aslında. Elinizde düşük yatırımlı oyuncuların maalesef mitril birikmiyor. İşte mitril birikse özel kahraman şeyleri, donanımları falan birikmiyor. O turuncu mitik parçalar birikmiyor. O yüzden dedik ki piyade kemeri 60 yaptıktan sonra nişancının ayakkabılarına gidin. 39'unu alın. Yani gözlükleri 20 yaptıktan sonra kemer 60. Daha sonra ayakkabıları 39 yapıyorsunuz.
Ondan sonra hemen tekrardan piyadenin kemerine dönüp piyadenin kemeri 60'tı. 79'a yükseltiyorsunuz abi. 79 bizim için artık burada duruyor ve buradan alt kısımlarda işin rengi değişiyor. Çünkü şunu hesaplamaya çalıştık. Musab 2 yıldır oynuyor. Daha Musab nişancının şeylerini 60'ını alamamış. Mızrakçının da nişancının ayakkabılarının 60'ını alamamış. Abi yok, birikmiyor çünkü. Mitril birikmiyor. Mitril birikse o epik donanımlar birikmiyor. Esans taşı şu bu birikmiyor. O tamamen elinizdeki malzemeye göre. Hani çapraz bir şekilde gitmeniz gerekiyor. Kesinlikle çapraz gitmeniz gerekiyor. Elinizde arkadaşlar TP varsa piyadeler her zaman önde olacak. Piyadelerin seviyesini daha yüksek tutacaksınız. Ne bileyim, eğer piyade mızrakçı kombinasyonu oynuyorsanız, nişancı hiçbir şekilde formasyonunuza koymuyorsanız nişancının donanımlarını yükseltmeyin. Ya da tam tersi, piyade nişancı ağırlıklı oynuyorsanız mızrakçıyı yükseltmeyin. Piyade artı nişancı gidin. Ne bileyim, gidin piyadenin kemerinin 79'unu alın. Piyadenin eldivenin 79'unu alın. Aldığınız senaryoda gidin ayakkabısını nişancının 60 yapın. Gözlüğünü gidin 39 falan yapın. Hani o şekilde biraz daha dengeleyebilirsiniz. Piyade önde, nişancılar arkada biraz daha zayıf gibi düşünün. Ya bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da eşit bir formasyon gitmek istiyorsanız da yine bunun gidip kemerinin 79'unu aldınız diyelim maksimumda. Sonrasında gittiniz eldiveni de hadi diyelim 79'unu aldınız abi. Şimdi gidip piyadenin kemerini 99'a götürmek eziyet. TP falan da inanılmaz fazla isteyecek. Esans taşı falan harcamanız gerekecek. Ondan sonra donanım basmanız gerekecek. Döneceksiniz abi nişancıya, mızrakçıya. Ayakkabıyı 60 yapacaksınız. Sonra gözlüğünü tutup 59'a yükseltmeniz gerekiyor. Ya tamamen sizin elinizdeki artık malzemeye bağlı olarak o durum değişecek arkadaşlar. Bunu canlı yayınlarda zaten arkadaşlar sorduklarında falan yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tamamen mantığını anlatmaya çalıştık. Umarım anlamışsınızdır. Arkadaşlar bu arada bir şeyleri yükseltirken size her zaman ne basarken ne gerekiyor? İşte mesela bir şeyin seviyesini yükseltirken kaç tane mitril harcamanız gerekiyor? Onu kaç esans seviyesine getirmeniz gerekiyor? Kaç tane mitik donanım kullanmanız gerekiyor? Bunları kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Telegram, Discord kanallarımızda hani hangisinde varsanız eğer orada kahraman donanımı diye bir tane rehber kanalı var. Orada tek tek var arkadaşlar. 20 yaparken kaç mitril istiyor? 60 yaparken kaç? Hatta işte 20'den 79'a yükselteceksiniz. Çok sağlam bir birikiminiz var. TP'niz yetiyor mu yetmiyor mu? Oradaki tablodan girip hesaplayabilirsiniz. Her biri orada var. Oradan telefonunuza indirip hatta eğerteki arkadaşlarınızla, ittifak gruplarınıza ya da Discord, Telegram gruplarınıza da atıp arkadaşlarınızla bunları paylaşabilirsiniz. Hepsi de Telegram, Discord kanallarımızda mevcut. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Biraz hızlı konuşmuş olabilirim. Oraları artık 0.75'te izlersiniz, bilmiyorum. Önceden hazırlık yaptık. Bu arada bu video 10-15 dakika aralığında olabilir ama biz Discord'da bunu 2 saatte çektik. Gerçekten çok önemli bir konu. Çekerken size yanlış bilgi vermek istemiyoruz. Dediğim gibi basma ve aşım aşamaları çok çok değerli. Ne diyorum ben ya? Aşım aşamaları ne demek? Neyse, siz anladınız arkadaşlar. Musab'ın da inanılmaz büyük katkısı oldu. Aynı şekilde Exorcist ve Sümeyye'nin de. Buradan bu videoya destek veren, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.